Roma Bizans'ın hipodromundayız. Burası ilk kuruluşu 3. yüzyıl başları, 2. yüzyıl sonu. Septimus Severus ilk kuran burayı. Septimus Severus nasıl kuruyor onu anlatalım önce. Şimdi daha önce burada Bizantiyon kenti var. Bizantiyon kenti şimdiki Topkapı Sarayı civarlarında asıl merkez ama bu taraflara da taşmış olduğu düşünülüyor. Bizantiyon kenti Roma İmparatorluğu'nun tepesindeki bir taht kavgasına sahne oluyor. Septimus Severus ve Pescennius Niger ismindeki iki komutan taht kavgası yapıyorlar ve bu taht kavgası İstanbul civarlarına geliyor. Burada Bizantiyon kenti Pescennius Niger'in tarafını tutuyor. Septimus Severus buraya saldırıyor ve şehre giriyor Bizantiyon kentine ve Septimus Severus kente girince kenti tabi ceza vermek istiyor onlara. Kentin surlarını yıktırıyor, işte agorasını parçalatıyor, insanlarını öldürüyor. Oğlu var Karakalla. Karakalla diyor ki babasına bu kent gerçekten güzel bir kent ve bazı olanaklara da sahip ticaret yollarının üzerine biz burayı ihya edelim baba diyor. O biraz da onu dinlediği düşünülüyor. Ve Septimus Severus kenti yeniden kurmaya başlıyor, Bizantiyon kentini. Kente bir sütunlu cadde yapıyor, revaklı cadde. Şimdiki tramvay caddesinin olduğu bölgeyi yaptırıyor. Sonra bir hamam yaptırıyor. Bu hamamın da Zeuglos hamamları diye geçiyor. Şimdiki Hürrem Sultan hamamlarının olduğu bölgede olduğu düşünülüyor hamamında. Ve bir hipodromdan bahsediliyor bazı kaynaklarda. Bir hipodrom yaptırdığı söyleniyor. Yalnız kaynakların birbirine çapraz okuduğumuz zaman hipodromu başladığı ancak bitiremediği anlaşılıyor. Sonra 4. yüzyıla geldiğimizde İmparator Konstantinus, Roma İmparatoru İstanbul'u başkent ilan ediyor. Yani Bizantiyon'u imparatorluğun başkenti ilan ediyor ve ismini Nea Roma Konstantinopolitana yaptığında buradaki bu hipodromu o bitiriyor. Böyle yani karşılaştırmalı okumalarda bu sonuca varıyoruz. Büyük ihtimalle hipodromu bitiren Konstantinus, İmparator Konstantinus ama başlayan Septimus Severus. Şimdi hipodromun yapılışından bahsettik. Hipodromdaki elemanlarından bahsedelim. Hipodrom nelerden oluşuyor? Hipodrom bir Sphendon diye bir bölümden oluşuyor. Yuvarlak bir bölümü var önce hipodromun. Hipodrom aynı zamanda dikdörtgen bir yapı. 450 metreye 123 metre boyutlarında bir dikdörtgen bir yapı. Yarış pisti var bunun. Önemli olan burada tabii at arabalarının yarışları var. Quadriga denen bir 4 atın çektiği arabalar var. O da Latince quattro'dan geliyor. 4 atın çektiği arabalar var. Bunların yarışı için aslında yapılıyor ama aynı zamanda tiyatro gösterileri de yapılıyor burada. Vahşi hayvan dövüşlerinin yapıldığı da söyleniyor. Gladyatörlerle vahşi hayvan dövüşleri yapıldığı da belki daha öncesinde yapıldı. Belki işte Septimus Severus'un kurduğu hipodrom o haldeyken yapıldı ama Hristiyanlık girince bu zaten bütün amfitiyatrolarda Roma İmparatorluğu'ndaki bu gladyatör dövüşleri, vahşi hayvan dövüşleri bitiyor. Özellikle 499 yılında İmparator Anastasios bir genelge çıkartıyor. Vahşi hayvan dövüşleri yapılmayacak diyor. Burada da daha çok tiyatro gösterileri yapılıyor ama asıl yapılan şey araba yarışları. Şimdi burayı anlatırken önce sınırlarını çizdik. Dikdörtgen bir yapı dedik. Oturma sıraları var karşı tarafta ve burada. Daha önce ahşap oturma sıraları var. Sonra mermer oturma sıraları oluyor bunlardan. Yani taş ve mermer oturma sıraları. Bu mermer oturma sıralarından bir tanesi çok ilginçtir. Şu an Sultanahmet Camii avlusunda duruyor. Yani duruyordu. Şimdiki durumunu bilmiyorum. Ben fotoğrafını da çektim onun. Orada duruyordu. Kalan o kalmış. Bir bölüm ve bazı bölümleri şimdi İbrahim Paşa Sarayı var hemen yanımızda. Onun altında duruyor. Sphendon dediğimiz yarım yuvarlak bölümü şimdiki Sultanahmet Meslek Lisesi civarlarında. Orası Sphendon. Yani atlı arabalar şurada da oradan U dönüşü yapıyorlar. Araba yarışları şurada Alman Çeşmesi'nin olduğu bölümde yani hipodromun kuzeyinde Karkeres denen bir yapı var. Uzun, yüksek bir yapı. Üzerine katların olduğu 12 tane kapısı var. O 12 kapı demek burçları ifade ediyor. 12 tane burcu ifade ediyor. O Karkeres kapısı ve hipodroma insanlar oradan da giriyorlar. Bir jeton atılarak giriliyor İstanbul hipodromuna. Hipodromun ortasında ekseninde spina denen bir bölüm var. Üzerinde heykellerin olduğu ama daha çok havuzların olduğu, havuzların arasında heykeller var.
Bu havuzlarda olmasının nedeni karşıdan karşı iki yarış pistinde, yani gidiş ve geliş yarış pistlerinden araya insanların geçebilmesini sağlıyorlar. Bu Spina'nın üzerinde birçok heykeller var, anıtlar var. İmparator Konstantinus İstanbul'u başkent yapacağı zaman bütün Roma kentlerinden en iyi eserleri buraya istiyor ve bunlardan bir tanesi işte şimdi gördüğümüz Mısır obeliski, dikili taş var mesela. Bu sonra Delfoi Tapınağı'ndan gelen yılan sütun, bunlardan bahsedeceğiz. Spina'nın üzerinde böyle eserler var. Şimdi biz 3 tanesini görüyoruz. Örme sütunu görüyoruz. Ondan sonra Delfoi Tapınağı'ndan gelen yılanlı sütunun bir bölümünü görüyoruz ve olduğu gibi halde Roma Bizans devrinden günümüze tam olarak kalan dikili taşı da görüyoruz. Bunlardan 5 tane daha varmış Osmanlı devrinde ama bunlar yıkılmış, kırılmış, artık nerede olduğu bilmiyoruz. Bunları Petrus Cilius, Fransa'dan gelen bir Petrus Cilius seyyah onları kitabında yazıyor. Ben 5 tane daha gördüm bunların üçünden diyor. Yani burada 8 tane toplam varmış o zaman. O 5'e gitmiş. Onlardan bir tanesi mesela Porphyros diye bir yarışçı var. Hep yarışları kazanan bir yarışçı var. Onun heykeli, onun kaidesi arkeoloji müzesinde duruyor. Abi hep gezdiriyor bunu. Bak. Bak burada şey var. Burada sergi salonu aynı zamanda burası. Şimdi aşağıda şeyler mi? Ya bunun üstünde büyük ihtimalle ya bir kilise vardı ya şimdi burası büyük saray bölgesi zaten. Ya bunun üzerinde bir küçük bir küçük bir saray vardı. Ama onun sarnıcı bu işte. Yani burada su depoluyorlardı. O sarnıç o lazım oluyor çünkü. Hani İstanbul'daki bu sarnıçların hepsinin üzerinde bir yapı var. Bu da bak yeşiller, kırmızılar, maviler, beyazlar. Şimdi 4 tane takım var. Bunlar maviler, yeşiller, kırmızılar, beyazlar. Mavilerin ismi Venetoi, kırmızıların ismi Russoi, yeşillerin ismi Prasoi, beyazlar Lekoi diye 4 tane takım var bunlar. Bunlar araba yarışları yapıyorlar ve şehirde ciddi anlamda bugün günümüzdeki Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi futbol takımları gibi hizipleşmeler var. Yalnız bunlar biraz daha ileri gidip bir süre sonra bunlar siyasal partilere de dönüşecekler ve isyanların başrollerinde oynayacaklar. Şimdi önce yarışlardan anlatalım onlara girmeden. Karkeres kapısından 4 tane yarış arabası çıkıyor. Bunlar 4 atın çektiği yarış arabaları. Yani quadriga bunların ismi. Quattro, Latince'deki 4 isminden geliyor. Bunlar oradan çıkıyorlar. İlk çıkış anı imparatorun locadan, katizmadan yere mendil atmasıyla başladığını söyleyen kaynaklar var. Veya başka bir şekilde de olabilir. Ama bilinen kaynaklarda imparator yere mendilini atıyor. Onlar orada gördüğü anda başlıyorlar. Oradan çıktı, Karkeres kapılarından çıktıktan sonra güneye doğru iniyorlar. Burada Spina'nın önünde U virajına dönüp tekrar yukarı çıkıyorlar. Bu bir tur. Bunun gibi 7 tur atıyorlar. 7 tur atmaların nedeni 7 gezegen. 7 çok önemli bir sayı. Bu 7 turu tamamlıyorlar. Yarış imparatorun locasının önünden biraz daha ileride bir çizgi var. Beyaz bir çizgi şu an görülüyor. Yani orada bittiği söyleniyor yarış. Tabii tam olarak bu böyle bitti denen kaynakta yok ama çapraz okumalardan bunu görüyoruz. Yarış orada bitiyor. Sonrasında bu çok ünlü yarışçılar var. Mesela Porphyros diye bir yarışçı var. Çok yarışları kazandığı için işte bunun heykeli dikilmiş buraya. Sonra bu maviler ve yeşiller daha çok popüler hale geliyor ve beyazlar ve kırmızı takımlar bunun arasında eriyorlar. Maviler ve yeşiller bir süre sonra gerçekten hizipleşmeye, siyasal olarak büyümeye başlıyorlar ve maviler daha çok imparatorluktaki büyük toprak sahipleri, yüksek gelir seviyesindeki insanları içine alırken yeşiller daha alt kesimdeki dar gelirleri, esnaf, sanatkarları ve onları içine almaya başlıyor. Yani iki hizipleşmenin odağı oluyor bunlar. Ve bir süre sonra da ondan sonra bahsedeceğiz. Nika isyanı çıkacaktır burada. En büyük
İmparatorluğu, yani bu hipodrom zaten şöyle, hipodrom halkın toplanma alanı aynı zamanda. Burada eğlenceler yapılıyor. Tiyatro gösterileri de yapılıyor burada. Sadece araba yarışları değil. Tiyatro gösterisi yapıyor. Hayvanların cambazlıkları yapılıyor. Sonra jimnastik gösterileri yapılıyor. Sonra imparatorun katizmanın sağında ve solunda güreş yapıldığı biliniyor. O devrin kaynaklarından. Bunlar da oluyor. Veyahut mesela 1111 senesinde bir Bogomil keşişini burada diri diri yakıyorlar. 1118 senesinde İmparator Alexos burada yarışları izlerken de rüzgardan hastalanıyor ve ölümcül bir hastalığa kapılıyor. Böyle olaylar da yaşanmış hipodromda. Şimdi diğer tarafta bunun maketi var. Onun oraya gidip biraz daha bahsedelim başka şeylerden ve Nika isyanından bahsedelim. Kar keresi görüyoruz. Kar keresinin üstünde 4 tane at görüyoruz şu anda. Burada da resimleri var. Bu atlar bronz atlar bunlar. 1204 yılında 4. Haçlı Seferi'nde Haçlılar İstanbul'a geldiklerinde buradaki bayağı bir eseri alıp götürdüler. Bu da onlardan bir tanesi. Ve bu atları şu an Venedik'te San Marco Kilisesi'nin üstünde görebiliyoruz. Ancak şu an Venedik San Marco Kilisesi'nin üstünde görünenler replikalar, gerçekleri içeride. Hem dış ortamdan etkilenmemeleri için içerideler, hem de bunlar Napolyon tarafından ülkesine götürüldüler, sonra tekrar getirildiler. İtalyanlar bunları aldı. İtalyanlar da anlaşılan bunlar habire gidip geliyor, bunlar daha fazla gezmesin diye içeri koydular. Replikalarını San Marco Kilisesi'nin üstüne koydular. Hipodromun maketi yapılmış burada. Çok güzel bir şekilde biz o devri gözümüzde canlandırabiliyoruz. Şimdi hipodromun kar keresi görüyorsunuz. Yarış atları, arabalarının çıktığı bölüm. 12 kapılı kar keresi görüyorsunuz burada. Hipodromun oturma sıralarını görüyorsunuz. 2 sıra devam ediyor. Hani 450 metre uzunluğa, 123 metre genişliğe sahip hipodromun burada tam olarak görüyorsunuz. Sfendon'u görüyorsunuz yarım ay şeklinde. Araba yarışları kar keresinden çıkıp bunun etrafında 7 tur atıp imparatorun ilerisindeki çizgide bitiyordu. Katizmayı görüyorsunuz. İşte imparator locasını. Spina'yı görüyorsunuz. Spina'nın üzerindeki bazı anıtları görüyorsunuz. İşte mesela Mısır obeliski burada. Yılanlı sütunu görüyorsunuz hemen sol tarafında. Örme sütunu görüyorsunuz. Sonra tabii Spina devam ediyor ve burada bitiyor. Şimdi Sfendon bölümü, şu yarım ay şeklindeki bölüm şu günümüzde yaşıyor ve burası Roma, Bizans'ın son dönemlerinde sarnıç olarak kullanıldı. Çünkü artık hipodromda kullanılmamaya başlamıştı. Özellikle 12. yüzyılda, 10. yüzyılda pek de sadece İstanbul'un kuruluşunda burada at yarışlarının, araba yarışlarının yapıldığı söyleniyor ama yine de toplanma alanıydı. Tabii Fetih'e burası oldukça yıkık dökük şekilde ulaştı. Sonrasında bu Sfendon'un sütunlarını Mimar Sinan şu anki Süleymaniye Camii'nin avlu revaklarında kullandı. Yani gidip avlu revaklara baktığınızdaki sütunlar buradaki Sfendon'dan gitme sütunlar aslında. Dediğimiz gibi bu oturma sıralarından bir tanesi şu an Sultanahmet Camii'nin içerisinde bulunuyor. 12 tane kapı var. 12 kapı 12 burcu temsil ediyor. 7 tur işte gezegenleri ve 4 takımda elementleri burada temsil ediyor. Bu elementler de hava, toprak, ateş, su. Burada ateş kırmızıları temsil ediyor. Kırmızılar takımını. Ondan sonra maviler suyu temsil ediyor. Beyazlar havayı temsil ediyor. Yeşiller de toprağı temsil ediyor. Bu şekilde bir sınıflandırma yapılmış. Burada çok güzel bir video var. Burada da görüyorsunuz araba yarışları ve burada dönüyor. 4 takımı da görüyorsunuz burada. Bu İmparator Locası'ndan ve Spina'daki anıtları görüyorsunuz, havuzları görüyorsunuz. Atlı arabalar geliyorlar, yarışıyorlar. Ve imparatorun önündeki çizgide de yarış bitiyor. Büyük Sarabı. Bu Sfendon, bu gözüken bölüm. İşte bu Sfendon'daki bazı sütunlar şu an Süleymaniye Camisi'nin avlu revaklarında hala görülebilir. Oradalar şu anda.